Bütün gençlere şunu tavsiye ederim. Evlenmeden önce erkek adayın bir AMH'sına baksın. Kızımız da bir spermine baksın erkeğin. Bakayım sen nasılsın diye. Yumurtanın işte bu üremenin korunması kavramında toplanıp dondurulması konusu çok önemli. Tek bir yumurtası var, dondurulmuş. İleride bundan çocuk sahibi olabilir mi? İşte o tek yumurtayla şu anda 2,5-3 yaşlarına Ay, ne gelmiş güzel. bir oğulları oldu. Ya ben gideyim 2 tane yumurtayı sepete atayım, ondan sonra kafam rahat. Hayır, kaç yaşında dondurduğunuz çok önemli. O yaşlarda çok yumurtasının olması sağlıklı gebelik olacağı anlamına Maalesef. gelmiyor. Biz doğanın dışına çıkıyoruz. Ne demek istiyorum? Kadın her ay bir yumurta yapıyor. Biz çok yumurta yaptırıyoruz. 8, 10, 15, 3 ne çıkarsa. Bir laboratuvarda tüp bebek yapıldı. Hiç insan yapmadı. Hepsini robotlar yaptı. Bir tane koyunu annesinin karnından erkenden çıkartıp suni bir rahimin içerisine koydular ve onu belli bir aşamaya getirdiler. Şimdi bunun Ay, tabii işin o tarafları beni çok korkutuyor yalnız. gerçekten öyle. erkek sperm yok. Bu şu anlamda yarın mezardaki Erkeklere birinin... ihtiyaç kalmayacak. Evet, babalarımızın 250 milyon sperminin annemizin de 1000 yumurtasından birisinin döllenmesiyle Hayatta olmuş. başarmış insanlarız o zaman. Korkunç Doğa. bir... Efendim merhabalar. Kadın sağlığını, üreme sağlığını, beraberinde içinde bulunduğumuz kimi popüler konuları da konuşacağız. Menopoz gibi içinde olan biri olarak daha önceden kendisini tek ağırlamıştık ama şimdi onları baba oğul olarak ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Profesör Doktor Recai Pabuççu. Hoş geldiniz Profesör Doktor Emre Pabuççu. Ne güzel bir baba oğlu ağırlamak. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi Hocam yayınlar ayaklarınıza olsun. sağlık. Ben Emre hocama biraz başlamadan önce kızdım. O diyor ki ben söyledim. Ben hiç hatırlamıyorum. Bir efsanenin Recai Pabuççu'nun oğluymuş meğer Emre hocam. Söylemiştim. Gerçekten hatırlamıyorum hocam. Sonra dün böyle oldum. Recai hocam Emre hocamın babası mıymış? Çünkü hocam Ankara'da, aslında Türkiye'de ama Ankara özelinde bir efsanesiniz. Ben Teşekkür kendim ederim. tüp bebek denediğim zaman o kadar çok isminizi söylediler ki Recai hocaya git diye. Kısmet olamadı. Bugün buluştuk. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hemen bir şey ilave edeyim. Ben eski askerim biliyorsunuz. Hı hı. Gülhane kökenliyim. Emre de 3-4'lü yaşlarda baş asistandım orada. Yani asistanlık dönemim bitti. Artık uzman olarak çalışıyorum. Kariyer hayatı öyle yurt dışı öncesi falan. Her gece doğuma gitmek zorunda kalıyorsunuz. Sezaryen oluyor. Tabii onun belli süreleri var. O kadar alışmış ki ben gece 12'de 11'de gidiyorum. Baba rahim açıklığı kaç santim olmuş diye ben asistanlara sorarken kulak misafiri olmuş. Başka bir branş seçemezdik zaten ya. Ve kadın doğum hayatı o zaman başladı yani. Aslında böyle erkek evlatlar babayı rol model olarak alır. Gerçekten isteyerek mi seçtiniz, babadan mı etkilendiniz Emre hocam? Ya tabii. Niye kadın sağlığı? Şöyle, eğer kadın doğumcu olmasaydım sıkılırdım. Heh. Gerçekten kadın doğum çok güzel ve zevkli bir meslek. Yani Aa, çok renkli bir ilginç. meslektir. Bir kere her yaş grubuyla muhatap oluyorsunuz. Kadın sağlığı bakın herkesin dikkatini çeken de bir konudur. Popülaritesini hiçbir zaman kaybetmez. Kaybetmez, doğru. Dönem dönem işte menopoz işte gündeme gelir, dönem dönem tüp bebek gündeme gelir ama kadın sağlığı her zaman revaçtadır. Elbette ki etkisi oldu. İyi ki de oldu. Çok da mutlu oldum. Ne güzel. Ve beraber de devam ettik. Bir Ulu Çınar'a kadınlarla ilgili bir soru sorayım mı Emre hocam? Şimdi o bizden daha tecrübeli hayatta da. Şimdi dedi ya hocam, iyi ki kadın sağlığını seçmişim. Çünkü çok dedi eğlenceli, güzel ve hep yeni keşifler ortaya çıkıyor. Çünkü kadınları keşfetmek biraz zor Evet. erkekler açısından. Ama siz birebir muhatap oluyorsunuz. Kadınlarla ilgili sizi bunca yıl şaşırtan şey, en çok şaşırtan. Güzel soru. Çok zor bir soru bu. Şimdi bir kere onları memnun etmek gerçekten zor ama bir kere memnun oldular mı sizi hiç bırakmazlar. Ne güzel. Sadakatleri çok fazladır. O yüzden ben hastalarla diyalogumda hep şuna dikkat ederim, hep empati yaparım. Bu karşımdaki hanım benim kızım olsa, eşim olsa, kız kardeşim olsa ne yapardım diye hep sorarım kendime ve tedavimi hep ona göre planlarım. Bu yüzden hep iyi oldu. Tabii zaman zaman memnun olmayanlar da oluyor. Memnun olmayanların problemi bizim biliyorsunuz en çok uğraştığımız şey gebelik. Evet. Ne kadar zor koşullarla olursa olsun hastayla kavga edin, probleminiz oldu falan. Eğer gebeliği pozitif aldınız mı siz dünyanın en büyük insanısınız. O zaman Ama ikiniz bir için... negatif oldu mu Tabii, o zaman tabii. maalesef herkes de değil ama
Bazıları çok tepkili Olabiliyor oluyorlar. hocam. İkiniz için de mesleğinizde en haz aldığınız nokta o gebelik haberini verdiğiniz yer diyebilir miyiz? Aslında diyebiliriz ama bence onun bir aşama ötesi. Ne o? Yani o gebelik haberini verdiğiniz ailenin çocuğunu da doğurtup kucaklarına vermek. Yani o çok keyifli. Bir de o çocuğun büyüdüğünü görmek. Ben çok mutlu oluyorum böyle olunca. Mesela tüp bebek tedavisi uygulayıp şu an kaç yaşında? Ayrı ayrı soruyorum size. Hocam sizin Herhalde. Söyleyeyim, benim ilk bebeğim 95'te açtık. O yıl doğdu. Kaç olmuş? 30'u geçmiş. Yani Maşallah. içlerinde doktorlar, efendim, İkinci evliliği bile kariyer yapmış olabilir sahipleri çocuklar. olanlar, doçent olanlar Ne güzel. var. Demin sorduğunuz soruya ben de şöyle bir yanıt vereyim. Hep lütfen hocam. başka programlarda da söylemiştim. Biz doğuma gireriz ya zaman zaman. Evet. Özellikle tedavimizle olan hastaların doğumuna girerim ben. Hayatta en hoşuma giden nedir biliyor musunuz? Biz o annenin işte sezaryense karnını dikerken, normal vajinal doğurmuşsa epizyo dediğimiz doğum yapılan bölgeyi dikerken o bebeğin ağlaması benim hayatta duyduğum, en haz aldığım, en zevkli şeylerdir. Ne güzel. Nice yıllarınız olsun mesleğinizde, bir de baba ol, birlikte bir tüp bebek merkezi yürütüyorsunuz. Bir aile işi gibi aslında, Evet. değil mi? Bana soranlara ben öyle diyorum. Bu bir aile, Aile işi. Ne diyorlar onlar? Family business. Onun bir şeyi var. Aile şirketi. Yani İngiltere'de var ya işte bilmem ne ve oğulları işte şey Aha, and evet, sons. evet. İşte o Aynen, hikaye. onun gibi. 3. kuşağa Sir ünvanı veriliyor. 3 tane kuşak doktor olursa 3. kuşak öyle. Siz bakmayın öyle dediğine. Asistanlık yıllarında benim kafamın etini yedi. Niye beni doktor yaptım? Niye kadın doğumcu oldum? Tabii zor nöbetler. Sonra bu üreme tıbbına geçince bizim kadın doğumda birkaç alan var. Birisi jineko-onkoloji dediğimiz kanser bölümü. Birisi perinatoloji, bu gebeliklerle, yüksek riskli gebeliklerle uğraşır. Birisi de reprodüktif infertilite ve endokrinoloji, yani üreme tıbbı ve onun üreme tıbbı endokrinolojisi, kısırlıkla uğraşan, kadınların hormonlarıyla uğraşan bölüm. Ben ilk eğitimimi ihtisasımdan sonra Kanada'da orada yaptığım için bu konuda 2 seneye yakın kaldım. Emre de tabii o beni takip etti bu yönden. Şimdi biz gerçekten üreme tıbbında çok hassasız. Ne güzel. Bütün dengeleri artık Çünkü o kadar çok iyi hassas bir anlıyoruz. hikaye hocam. Yani şimdi o zaman Emre hocama şu soruyla başlayayım mı? Ne olursa tüp bebek başarısız olur. Şimdi Ya da tüp olamaz bebek- çocuk sahibi diye sorayım. Evet evet. Şimdi Erda Hanım tersten giriyor. hep. Evet. Tersten giriyor. ters köşe oluyor. Ya, tüp bebek tedavisinde bir kere başarının %100 olmadığını, bunun bir tedavi yöntemi olduğunu ama mutlak başarıya her zaman ulaşılamayabileceğini bu çiftin bilerek kendini bir hastaneye, bir hekimin önüne getirmesi lazım. Hep söylediğimiz şey şu. Örneğini veriyorum. 45-46 yaşında, yeni evli. Hocam biz düşündük, taşındık, çocuk yapmaya karar verdik. Ben de dedim ki evet, çok iyi düşünmüşsünüz. Çok iyi, harika. Nasıl yapacağız onu? Yok diyorlar. Biz tüp bebek istemiyoruz zaten. Biz bir önce doğal yollarla deneyelim. Tabii diyorum, hay. Yani doğal yollarla deneyin ama Çok geç değil mi o yaşlar? çok geç. Doğal için. Şimdi tabii çok geç. Bunu söylerken bile karşı tarafı kırmadan bunu söylemeniz lazım. Yani şunu söylediğiniz zaman tabii ki bir algı ve hassasiyet oluyor. Düşünsenize, sizin çocuğunuz bu yaşta doğal yollarla olmaz. Bunu diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Tabii öyle olunca ne oluyor? Arkadaşlar, tüp bebek tedavisine gitmek zorunda kalacağız ama gitsek bile şansınız çok çok az. Zor. Evet. Yaş. Ama o sürede de Ya. vakit kaybediyor işte çiftler. Belki de hocam direkt söylemek gerekiyor. Hani yaşınız... Hemen şu- doktor değiştirir bu lafı söylerse. Ya. Aynen böyle. Evet. İşte bak, perdenin geri arkasından hikayeleri dinliyoruz şimdi. Çünkü birisi ona derse umut var. Ya, açılmışken konuşayım yani. Çok kızıyorum. Ben meslek hayatımda 51. yılındayım. İstanbul Cerrahpaşa tıp mezunuyum. İlk mezunlarından Cerrahpaşa'nın. Maalesef aramızda hekim olup da tıp dışı tedavilerle, böyle alternatif tedavilerle insanları kandıran o kadar bir grup var ki. Lütfen hastalarımız böyle merdiven altı ilaçlarla, şunlarla, bunlarla o kadar vakit geçirip bir de o kadar para harcıyorlar ki lütfen işin uzmanına gitsinler. Hı hı. Artık ülkede
birçok insan birebir yurt dışını bile geçecek düzeyde eğitimli doktorlarımız var. Yani bu işi bilen hekimlere gitsinler. Ne olur hastalara o mesajı verin. Bu Maalesef garip böyle bir şey. tedavilerle büyük paralar harcıyorlar. Biz diyoruz ki sevgili kardeşim bakın AMH'nız 0.001, FSH'n 45-50. Yani artık şansın yok. Hiç olmazsa bir evlat edinin vesaire. Biz söylüyoruz tabii söylemeniz lazım. Şimdi Emre'nin dediği gibi siz bir insana mutlaka çocuğunuz olacak derseniz bitti orada kaybettiniz. Çünkü tüp bebekteki dünyanın en iyi iki merkezi Amerika'da New York Cornell bir de Londra'da ilk tüp bebeğin yapıldığı Cambridge'deki Burnhall Kliniği. Bunlardaki başarı şansı 40 yaş altında %40-45, eve canlı bebek götürmek %30. Yani tüp bebeğin en ileri başarısı. O yüzden adı üremeye yardımcı teknikler. Doğru. Garanti yok bunda. Ama bu hastalara bizim verdiğimiz yanıt onları tatmin etmiyor. Müthiş bu işte internette vesaire artık bu işlere giriliyor maalesef. Hem çok büyük paralar harcıyorlar bu hastalar hem de hüsranla sonuçlanan bir tabloyla tekrar karşımıza geliyor. Ondan sonra da vakit geçmiş oluyor. Bu AMH nedir? Şimdi Kadın için ne demek bu AMH? bu AMH denilen bir hormon. Hormon. Bu hormon yumurtalıkların içindeki minik folikül dediğimiz yumurtalık rezervini oluşturan şeylerden, içi su dolu keseciklerden salgılanıyor. Ve kadınlarda yumurtalık rezervinin bir göstergesi. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Arabanızdaki benzin göstergesi var ya, AMH onun gibi bir şeydir. Rezervi gösterir. Ne kadar benzininizin, yakıtınızın kaldığını gösteren bir şeydir. Şimdi o konuyla ilgili enteresan bir örnek vereyim. Karı koca Ya düştü mü yükselmez mi? yükselmez. Allah Yükselmez. Allah. İşte şimdi Bazı dışarıdan desteklerle var. hocamı kızdırma pahasına soruyorum. AMH Yani yükseltici haplar. Ha ya şöyle hapını kullanmadı bir arkadaşım. Dediler ki senin doğal yoldan çocuğun olmaz. AMH dediğiniz değerlerin altınaymış. Sonra tekrar birin üstüne çıktı. Şimdi bakın AMH doğal yolla çocuk olup olmayacağının bir göstergesi değildir. He. Benzin deposu. Sizin benzin göstergeniz nereye Anladım. gideceğinizi gösterir mi? Yok hayır. Ne kadar gideceğinizi gösterir. Aynı şey. Hikaye o. Yani AMH yükseltici hiçbir şey yok maalesef. AMH 0.5'ten 1.5'a çekemezsiniz. Laboratuvar farklı bakmıştır. Şöyle bir kız çocuğu biz ona adolesan deriz. İlk adet görmeye başladığı zaman her iki yumurtalığındaki folikül sayısı ortalama 300.000-500.000 arası. Evet. Her ay 1000 tane gidiyor geri. Hele bir de diyelim bir yumurtalık ameliyatı oldu gitti yarısı. Doğar doğmaz gitmeye başlıyor mu? Evet azalmaya başlıyor. Hatta anne karnında var. Anne karnında. Evet. Bu işte programlı hücre ölümü. O yüzden bir kadında hayatı boyu 300-400 defa adet görüyor. Bu yumurtaların Emre'nin dediği foliküller bitti mi menopoz başlıyor. Erkekler daha şanslı o zaman kadınlardan Biraz daha. bu konuda. Ha? Evet, Hocam biraz ne daha. dersiniz? Sperm yapımı 60'lı yaşların üstüne kadar devam ediyor. Devam ediyor ama 60 yaşında bir kadının doğal yolla anne olabilmesi mümkün mü? Dünya Sağlık Teşkilatı'nın koymuş olduğu kesin üst hudut 45. Biz 45 yaşının üstünde gebelik olmaz diye öğrencilerimize anlatıyoruz. Oluyorsa bilemeyiz Artık diyorsunuz onun geri bilmiyoruz planını. onları. 45 Ha, mi yani bu sınır? Yani ortalama. 43'ten Şimdi sonra tabii zorlaşıyor tabii. hastamız diyor ki benim anneannem 55 yaşında doğurmuş. Bilmiyoruz tabii onların kayıtlarını nedir ne değildir. Ha bu arada 48-50 yaşında bazen hastalarımız geliyor. İnanamıyoruz yumurta dolu içinde 5. Normalde bir baktığımız zaman 5-10 arası folikül görmemiz lazım. Hakikaten görüyoruz onu. Heyecanlanıyoruz. Onlara tüp bebek yapıyoruz. Tabii asla ve asla o elde edilen embriyoları genetik yapmadan vermek doğru değil. Bu embriyoların %98'inde embriyo bozuk geliyor ve tabii yine tutmuyor. Yoksa bize gelmelerine ihtiyacı yok. Bu kadar adet gören, yumurtası bol olan kadın doğal yolla da normal birliktelikle de hamile kalabilir. Ama problem ne? Yumurtayla sperm birleşip embriyo olduğu zaman bu hücreler 2, 4, 8 çoğalacak.
her yere eşit hücre gidecek. 23 çift hücre. Mesela 21. kromozom bir tarafa 1, bir tarafa 3 gitti mi işte buyurun Down sendromu. Böyle bir sürü Yani bir kadının o yaşlarda çok yumurtasının olması sağlıklı gebelik olacağı anlamına maalesef. gelmiyor. Maalesef Evet. keşke gelse, olmuyor. Keşke. Peki tersine döndüreyim soruyu. Kimler tüp bebeğe başvurmalı? İvedilikle, acil. İşte burada biraz önce bu benzin örneğini verdik. Bazısında depoda full her şey, azalma yani yakıt tüketimi makul seviyelerde gidiyor. Ta ki 45-46 yaşına kadar. Benzin atıyorum çeyrek deponun altında kaldığı zaman menopoza giriliyorsa normalde ve bu 45 yaşa kadar gidiyorsa, tüketim buysa, aracın tüketimi bu tamam. Ama bazı araçlar çok tükettiği için çeyrek depoya 30'lu yaşlarda geliyor. 25'li yaşlarda menopoz var. Belki çok daha erken yaşları baba görmüş olabilir. Neden oluyor bilmiyoruz bunların. Çok ilginçtir. Beslenme, çevre, işte başka şeyler, sigara geçirmiş ama hiçbir şekilde sigara içmemiş, ameliyat geçirmemiş gencecik kızların erkenden menopoza girdiğine şahit oluyoruz. Evet. Burada şimdi kimler hemen tüp bebek yaptırsından ziyade o soruya yanıt veririz birlikte. Bence daha önemli sorulması gereken soru şu. Hangi kadınlar doğurganlık anlamında ciddi risk altında? Kimler? İşte bu yumurtalık rezervi, yani depoda az benzini kalmış ve Sınıra ufukta gelmiş bir olanlar. çocuk sahibi olma fikri, planı olmayan kadınlar. Yumurtanın işte bu üremenin korunması kavramında toplanıp dondurulması konusu çok önemli. O konu toplumsal farkındalık olması gereken bir Önden konu. yaptırılmasını tavsiye ediyor musunuz? Kesinlikle ediyorum. Yani çocuk sahibi olmaya o an hazır değil ama ileride de yumurtalarını kaybetmemesi için Recai Hocam bir an önce dondursun mu yumurtalarını? Şimdi ben tabii olaya biraz daha espritüel açıdan bakayım. Bir ara biliyorsunuz AIDS'in çok tehlikeli, Evet. yavaş yavaş AIDS hastalığı tedavisi iyileşmeye başladı. Komplikasyonlar azalmaya başladı günümüzde. Avrupa'da, Batı'da bir çift birbiriyle tanıştığı zaman mutlaka HIV testini gösterirlerdi. Ben de HIV pozitif negatif. İlk tanışmada herkes bunu göstermek zorundaydı. Hele Güney Amerika'da zorunlu o kadar çok şey. Güney Afrika'da, o Güney Afrika Cumhuriyeti'nde çok yaygındı. Ben artık kıdemli bir hoca olarak bütün gençlere şunu tavsiye ederim. Evlenmeden önce erkek adayın bir AMH'sına baksın. Kadın da, kızımız da bir spermine baksın erkeğin. Bakayım sen nasılsın diye. Böyle her Doğru. şey baba yiğit olup da sıfır sperm Buna hiç olup. bakılmıyor hocam. Evet. Şimdi Yani toplumsal bu ikisine bakmak lazım. Kartlarla Şimdi bu dolaşalım biraz cepte o zaman. yapacak. Yumurta rezervim şu kadar. Çalkantı yapacak, biraz evet. toplumsal şey yaratırız ama Evet. sonuçta yani bir Evet. aşk çok evliliği önemli. yapmak isteyebilirler. Belki de çocuk sahibi olmak istemeyecekler, o ayrı. Ama ileride bir çocuk sahibi olma fikrine yatkın kişilerin elbette bunların farkında olması şartı Şart. var yani. Böyle bir Yani şey. şimdi bizim devletimize çok teşekkür borcumuz var. Bakın evlilik öncesi bu SMA'nın testini koydular. O kadar önemli ki bu SMA taşılıcı, bu spinal musküler atrofi dediğimiz hani akıllı ilaçlar için, gen tedavileri Evet yani için pek çok milyon kişiye bu dolarlar. anlamda Evet. destek oluyoruz. Evet. Nereden çıktı bu SMA hastalığı? Vallahi şimdi Önceden niye yoktu biz mi bilmiyorduk? vardı, tek tük çıkıyordu ama bu gen tespit edildikten sonra bunun geni baktılar, iki genin anne ve baba taşıyıcıysa çocuk hasta. Anne taşıyıcı, babada bir şey yok veya anne normal, baba taşıyıcıysa çocuk taşıyıcı olarak doğuyor ama hasta olmuyor. Ama ikisi birden taşıyıcıysa işte perişanlık orada doğuyor. O yüzden evlilik öncesi bu gen taraması müthiş önemli. Bakın benim bir hastam vardı. Birisi doğuda, şehir vermeyeyim. Birisi de tam tersi de batıda. Bir üniversitede aynı bir mühendislik okuyorlar, tanışıyorlar, evleniyorlar. Çocukları bu başka bir hastalık, beyinle ilgili bir hastalık. Genler bulundu, çocuk evde hasta, yürüyemiyor, rezalet durumda. Vallahi anne baba çok kötü durumdalar. O genler tespit edildi, hem annede hem babada. Tüp bebek yöntemiyle elde edilen embriyoda hastalık var mı yok mu araştırıldı. Taşıyıcı olan bir embriyoyu verdik ve sapasağlam bir çocuk doğdu. Yani tıp buralara gelmiş durumda. Tabii. Demin Emre'nin dediği gibi bu konu çok önemli. Benim
Üreme Tıbbı Cerrahi Derneği Başkanlığı ve hem kurucu Evet. hem de yönetim kurulu başkanlığını yaptım. 2012'li 13'lü yıllarda o zamanın bakanı Sayın Recep Akdağ ve müsteşar arkadaşımıza evet bu işe el attılar. Ve o dönemde çok iyi anlattık bizi. Bu yumurtalık dondurma işini çıkardık. Yumurta dondurmayı. Evet. Şimdi Emre'nin dediği gibi ve onlara biz çok ben hanımlar adına teşekkür ediyorum. Ve bu dönem Artık erken evlenilmiyor çünkü. Evet, Geç evet. evlilikler. şimdi var. bizim artık elimizde kılavuzumuz var. Guideline'ımız var. Bu kılavuzumuz ne diyor? AMH'ya baktırın. Birin altındaysa bekarsa yumurta dondurun. Eğer evliyseniz hemen çocuk yapın. 6 ayda çocuk yapamıyorsanız tıbbi ilaçlarla derhal tüp bebeğe geçin. Yani bu AMH bu kadar önemli. Yine örnek vereyim. Yine yurdumuzun bir bölgesinde 44'lü yaşlarda bir hanım geldi, yumurta bir tane dondurdum. Tek yumurta. Tam onu soracaktım. Bunu dondurduk. Bekar. İkincide de ben bir tatile gittim. İkincide de çıkmadı yumurta. Bana kızdı. Sen olmadın hocam falan, dedik ya benim olmam şart değil ama bana da kırgın ayrıldı. 4 sene sonra ya premenopoz ya menopozda geldi. Bir beyefendi koluna takmış, evlenmiş, geldi. Ben bu yumurtamdan çocuk istiyorum dedi. Ben tabii hemen erkeği Ay oldu deyin lütfen. sperme gönderdim. Spermi de iyi çıktı. O tek yumurtayla şu anda 2,5-3 yaşlarına Ay ne gelmiş güzel. bir oğulları oldu. Yani Ben bir tıbbın bu arkadaşım adına imkanları müthiş, soracaktım bunları hocam. kullanmak lazım. Emre hocam, tam hocamın anlattığı gibi bir örnek var. Benim yakın arkadaşlarımdan birinde evli değil, tek bir yumurtası var, dondurulmuş. İleride bundan çocuk sahibi olabilir mi? Şimdi ben tabii bu programın kötü polisi olmuş durumdayım. Niye böyle oldum anlamadım. Olsun. Şöyle ki yani elbette ki olabilir. Hı hı. Neden olmasın? Ama bu şans az. Çünkü işte bu sosyal, daha doğrusu doğurganlığın korunması için dondurulan yumurtanın sayısı çok önemli. Şimdi yine kafada şöyle bir olgu var. Ya ben gideyim 2 tane yumurtayı sepete atayım, ondan sonra kafam rahat. Hayır, kaç yaşında dondurduğunuz çok önemli. Eğer bir kadın bunu 30'lu yaşlarda dondurursa 6, 7, 8 yumurta iş yapabilir. Hatta 12. Ama bir kadın bunu 40 yaşında dolduruyorsa, dondurmak zorunda kaldıysa ya da 42 yaşında, o zaman 15'in üstüne çıkması gerekiyor. Niye? Anladım. Çözdük, firesi var, şusu var, busu var Genetik. falan filan. Genetiği var. Yani Yaş ilerledikçe yumurta kalitesi düşüyor doğrudur. anlamında mı bunu Aynen öyle. söylüyorsunuz? Genetiği bozuluyor yumurta. Yani bölünme hatası yapıyor yumurta spermle birleştiği zaman. Bir tarafa 3, bir tarafa tek gidiyor kromozomlar. İşte oradan sapıtıyor. kromozom Riskli sorunları gebelikler ortaya olabiliyor. Maalesef. Ama tüp bebeğin şöyle bir güzelliği yok mu? Şimdi hamile kalıyorsun doğal yoldan. Tabii testler, taramalar yapıldığında az çok anne karnında o bebeğin ne durumda olduğu görülebiliyor, bilinebiliyor da. Ama burada direkt en sağlıklılar seçiliyor değil mi? En iyi sperm, en iyi yumurta mı? Nasıl oluyor hocam? Bir süreci ikiniz de anlatın lütfen, dinleriz seve seve. Bir kere biz doğanın dışına çıkıyoruz. Ne demek istiyorum? Kadın her ay bir yumurta yapıyor. Biz çok yumurta yaptırıyoruz. 8, 10, 15, 3 ne çıkarsa. Beynindeki hipofiz hormonunun yumurtalıklara hitap eden FSH, follicle stimulating, yumurtayı uyarıcı hormonunu dışarıdan veriyoruz. Çok yumurta yapıyoruz. Doğru mu yapıyoruz bilmiyoruz. Çünkü bazı yumurtalar olgun çıkmıyor. Bazıları kutup çekirdeğine atması lazım. Beklediğimizin altında çıkıyor. Bazısı beklediğimiz gibi çıkıyor. Bazısı da boş çıkıyor. Şimdi birincisi bu. İkincisi spermi alıyoruz. Yumurtanın içine enjekte ediyoruz. Onu doğru mu yapıyoruz onu da bilmiyoruz. Tabiatta normal koşullarda bir erkek 3 günlük 4 günlük bir cinsel perizi varsa ortalama 5 santimetre küplük bir hacmi vajinaya bırakıyor. Bunun içinde mililitrede santimetre küpte 50 milyon varsayalım. Altıduda 15-20 ama 250 milyon tane spermi bırakıyor vajinaya. Bunun rahime gelen kısmı 5 milyon, tüplere ulaşan kısmı 25 bin. Yani vajinaya bırakılan 50 bin spermden bir tanesi tüplere ulaşıyor. Bu 25 binden de bunu tıp bilmiyor. Bir tanesi girip yumurtanın içine Tutunuyor. kafayı sokuyor. Kuyruğunu dışarıda bırak. Bunu hangisi bilmiyoruz. İkisinin arasında bir sinyalleşme var. Yani siz, o, ben, babalarımızın 250 milyon sperminin annemizin de 1000 yumurtasından birisinin döllenmesiyle Hayatta olmuş. başarmış insanlarız o zaman. Korkunç bir savaşla meydana gelmişiz. Anlatabiliyor muyum Doğru, yani? doğru, doğru. İşte bir birinciliğimiz var yani Evet. hepimizin.
Ama bu tüp bebekte ne yapıyoruz biz? Yumurtayı alıp veriyoruz. Embriyolog da bakıyor gözüyle. Bu iyi diyor. Alıp onu Seçiyor. yerleştir. Ha. Tabiattaki seçimi hala bilmiyoruz. Ya Emre Hocam, o zaman tamam. Sizin uzmanlığınızdan yine bir soru da, genel yazılıma, yaratıma baktığımızda gebelik aslında insanın en acayip mucizesi değil mi? Yaratımın en acayip mucizesi değil mi? Doğru, doğru. Onu halen çözebilmiş değiliz. Bir gebeliğin en başından sonuna kadar bu rahimin bunu nasıl kaldırdığı, ona nasıl adapte olduğu, nasıl büyüdüğü, plasenta dediğimiz bebeğin eşinin onu nasıl beslediği, yani onlar gerçekten çok olağanüstü şeyler. Halen bakın, çok ilginç bir şey söyleyeyim. Erken doğumları dışarıda yaşatamıyoruz. Yaşatamıyor bilim. Yani bir 26-27 haftanın altında bir doğum olduğunda elimizdeki bütün teknolojik imkanları seferber etmemize rağmen bebek belli bir aşamadan geçemiyor. Tabii şimdi bununla ilgili dünyada çok ciddi araştırmalar ve yatırımlar var. Hatta geçtiğimiz yıllarda Amerika'da bir çalışma yayınlandı. Bir tane koyunu annesinin karnından erkenden çıkartıp suni bir rahimin içerisine koydular ve onu belli bir aşamaya getirdiler. Şimdi bunun Ay, tabii işin o tarafları beni çok korkutuyor gerçekten yalnız. öyle, ama bunu niye söylüyoruz? Meleyerek çıktı o makineden. Evet. Bunu neden söylüyoruz? Şimdi mesela 21-22 haftalarda düşük yapmış anneler var. Tabii onun manevi yıkımı da çok fazla. Yani bir vajinal doğum süreci geçiyor başlarından. O bebek yaşamıyor, soluyor, solunumu duruyor, canlandırma yapılsa bile vesaire. İşte şimdi bununla ilgili dünyada yeni doğan bilimi buna çok ciddi bir araştırma yapıyor ki hani acaba ileride hani bunun filmleri çekilmişti. Yapay rahimler Bravo. falan. Yapay rahimler. İşte şimdi konu tam olarak burada. İşte- Yapay rahim olacak. Ya olacak da hocam. Ben işte hocam, beni anlayacak ne demek istediğim şimdi. Neşter cerrahın elinde şifaya dönüşüyor ama bir katilin elinde Evet. bir katliama, cinayete dönüşüyor. İşte bu elbette bu gelişmeler tıpta, bilimde hepimizi heyecanlandırıyor ama kimin eline geçeceğiyle ilgili benim Maalesef. korkularım var hocam. Bilmiyorum, eski tüfek olarak bana katılır mısınız? Gelecek için soruyorsanız herhalde önümüzdeki 10 yıl içinde birçok alanda konseptler değişir. Değişecek. Evet. Eski dünya Mesela- bitiyor galiba. Mesela bu rekombinant teknolojisiyle insan kanının küçük kromozomun DNA'larını verdiler ve bitkiye verdiler. Oradan insan kanını elde ettiler, hemoglobini ürettiler. Bu ne demek biliyorsunuz? Biliyor musunuz? Yani Çok ilginç bir iş. bu ot yiyen hayvanlar, koyunlar, inekler ne yapıyorlar? Ot yiyorlar değil mi? Et Evet, yemiyorlar evet. ve müthiş bir protein et üretiyorlar. Bunu karaciğer yapıyor. İşte bu fonksiyonları belki biz yarın dışarıda kullanıp bitkilerden etler elde edeceğiz. Yapmaya başladılar bunlar artık, bu teknikler. Biliyorsunuz İngiltere'de, İrlanda'da doğdu. Dolly. Klonlamayla Dolly Dolly. doğdu. Ama yaşayamadı hocam. Yaşayamadı ama bir seneye yakın yaşadı. 7-8 ay yaşadı. Korkunç bir şey. Çekirdekle, sırf sizin deriden, memeden aldılar onun. Koyunun memesinden. O Dolly de biliyorsunuz iri memeli Evet. bir hanımın ismi. Manken bir hanım o zamanların. Dolly adını da oradan aldı. Koyunun meme hücresini aldılar. Ne var? İçinde normal kromozom var, yani cinsiyet kromozomu değil. Onun içinden çekirdeği çıkardılar. Başka bir koyundan alınan yumurtanın çekirdeğini çıkarıp o çekirdeği onun içine koydular. Dışarıdan elektrik piezo vererek onu embriyo yaptılar. Sürecini hiç bilmiyordum. Ve erkeksiz oldu, aynı cinsten onda. Hiç erkek sperm yok. Anlatabiliyor muyum? Kendisi, yani bu şu anlamda yarın mezardaki birinin... Erkeklere ihtiyaç kalmayacak. Evet, mezardaki birinin kemiğinden aynısı çıkarılıyor. Oy. Yalnız erkekler... Hemen öyle demeyelim. Bir saniye, erkekler Yani kapatılsın. iş oralarda artık. Anlatabiliyor muyum? Yani Tabii, erkekler kapatılsın diyen hanımlar var ya, onlar için Evet. sevindirici bir haber olabilir. Teknoloji korkunç ilerliyor. Evet hocam. Yani bir 10 sene sonra eğer Allah Başka sağlık şeyler verir, konuşuyor bu olabiliriz. Konuştuklarımıza güleceğiz. Ne kadar Taş devri geriymişiz. kalacak muhtemelen bu Logaritmik konuştuklarımız. artıyor. Şimdi bakın 1900 ile 2000 yılı arasında kaç sene var? 100 sene 100. var. 100 yıldaki bilimin ürettiği makale sayısı 25 milyon kadar. 2000 ile 2026 yılları arasında üretilen makale sayısı 50 milyon küsür. Yani 100 yıldakinin 2-3 katı kadar bir bilim yapılıyor.
artık logaritmik artıyor. Yani bundan 10 sene önce şöyle bir şey vardı, 10 sene sonra biz buradayızla bundan bir sene sonrakini ancak kıyaslayabilirsiniz. Anlatabildim mi? Yani Kesinlikle. ileride robotik cerrahi, robotik tüp bebek çok ilginç. İlk kez insan eli değmeden bir laboratuvarda tüp bebek yapıldı. Hiç insan yapmadı. Hepsini robotlar yaptı. Sperma ayıkladılar, yumurtayı ayıkladılar, bunun içine bunu koydular, embriyoyu elde ettiler ve transfer ettiler. Yapay tüp bebek. Önümüzdeki dönemde neler olacak kim bilir ya. Eski Bir dünyaya şey söyleyeyim dönüyorum. mi? Söyleyin hocam. Geçen bizim bir derneğin webinarı oldu. Orada embriyolog arkadaşlar konuştu. Yapay zeka laboratuvarda çalışan embriyolojideki arkadaşlarımızı neredeyse dışlayacak. Allah'tan bize bir transfer için bir de yumurtayı büyütmek için bir zaman kalıyor doktorlara. Belki bizi de istemeyecekler. İşte en büyük korkularımdan biri de o hocam. Çünkü Evet. şu anki halinde zaaflarımıza kadar bildiğini düşünüyorum ben. Evet. Sadece taklit etmiyor, biliyor yani. Hocam o zaman eski dünyaya geri dönüyorum. Konumuz menopoz. Hocam dedi ki ben iyi bir menopoz uzmanıyım. Evladınızdan önce bir söze başlayayım. Biz çünkü geçen programda da biraz değinmiştik. Biraz konuştuk. Evet. Emre hocam bu hormon konusunda niye hala kafalar karışık? Ben diyorum ki ben yayıncıyım, ben bilgiyi ortaya koyarım. Biri diyebilir ki benim o kadar da semptomum yok. Herkes aynı yaşamıyor menopozu. Çok güzel. Mesela Bakın, ben semptomları buram buram yaşayan biriyim. İnsan psikolojisinde şöyle bir şey var. Bir genel bir bilgiyle başlayayım. Çünkü bu bizim yurt dışı toplantılarda da çok sıkça ilaç yan etkilerini vurgulamak için kullandığımız bir örnek. İnsanın kaybetme kaygısıyla kazanç hazzını yan yana koyduğunuzda kazanç hazzı 2 birimse kaybetme acısı 5 birimdir. Dolayısıyla insan her zaman olumsuz düşünceden ya da olumsuzlamadan daha uzak kalma refleksi gösterir. Şimdi bunu menopoza getirelim. Yıllar evvel baba daha iyi o dönemlere vakıftı. Ben o zaman tıp fakültesinde öğrenciydim. Menopozun bu özellikle ateş basması gibi ya da bir takım uykusuzluk, vajinal kuruluk gibi istenmeyen olumsuz etkilerini gidermek için piyasaya sürülen ilaçların meme kanseri yaptığı ile ilgili bir çalışma ortaya kondu. Evet. Ve bu çalışma maalesef köpürtüldü ve dediğim gibi insan psikolojisiyle de harmanlanınca aman abi ben bunu yutmayayım zaten etrafım kanser dolu, kanser olur ölürüm. Diye düşündüm. Boş ver biraz ateş bassın bitsin gitsin oldu iş. Ancak ta ki geçtiğimiz bu seneye yani bu yıla kadar ki büyük otoriteler dediler ki ya biz aslında biraz abartmışız. Bu kadar da kanser yapmıyormuş dediler. Ve şimdi ne oldu? Kefeye koyun bir kadın hormon ilacı almadığında ne olur? Alırsa ne olur? Alırsa bir miktar risk artışı var mı? Evet var ama ihmal edilebilir bir risk. Meme için konuşuyorum. Almazsa eğer bu kadın bakın başta koroner kalp hastalıkları, ardından kemik erimesi ve buna bağlı kalça kırıkları, Evet. omurga kırıkları. Hadi bunu da geçtik. Ya genel yaşam standartları perişan oluyor. Yani menopoza girmiş bir kadınla konuştuğunuzda kadın isyan etmiş. Ateş basmalarından gece kalkıyor uykusuzluktan mesela. Koyduğunuzda burası daha ağır basıyor. Yarar zarar. Her zaman şunu söylüyoruz. Yani gri tonlar arkadaşlar tıpta 1+1=2 etmiyor. Bir de o dönem kullanılan ilaçlarla aynı değil şu andakiler Değil, bildiğim kadarıyla. Değil. Daha hani Şimdi- organik, daha doğal. Evet şimdi biyo eşdeğer dediğimiz Biyo konu. eşdeğer, evet. Ya şimdi biyo eşdeğer nedir? Çok kısaca Ya insan vücuduyla Anlatayım, uyumlu olan şey. sözü devredeyim. Şimdi kadınların vücudunda 2 tane hormon var. Ben bunu Hacivat Karagöz dediğim hormonlar. Östrojen, progesteron. Birbirinin zıttı çalışan hormonlardır. Birisi varken biri olmaz, biri varken biri olmaz. İkisi birden olmadığında buna menopoz diyoruz falan. Mesela şimdi bu 2 doğal hormon, sizin vücudunuzda bulunan bu 2 doğal hormonun laboratuvar koşullarda aynı özelliklerle üretirseniz bunlara biyo eşdeğer diyorlar. Aynısı, aynı özellikler. Vücudun ürettiği, sentetik değil. Şu anda menopoz tedavisinde bizim de kullandığımız en iyi şekilde vücudun yararlandığı, kullandığı, emildiği işte jel, kapsül, ağızdan alınan gibi bunların dışında kalan hormonlardır. Biyoeşdeğer hormon budur. Budur. Sizin vücudunuzda daha önce sizin organlarınızın sentezlediği ama menopozdan sonra vücudunuzda artık bu organların sentezleyemediği ama aynı kimyasal özelliklerle dışarıda sentezlenip size verilen hormondur bunlar. Hocam benim annem
Mesela öyle bir şey var ya, hani annen kaç yaşında girdiyse sen de genelde o yaşta giriyorsun derler. Bilmiyorum, şehir efsanesi Doğru mi? bir gözlem. Doğru. Ben annemle aynı yaşta girdim menopoza. O da 48 yaşında, ben de 48. İşte tam bir senedir de bunun içindeyim. Ortalama yaş. Aynen. Fakat farklı olarak annem diyor ki ben senin yaşadığın semptomları yaşamadım diyor. Ateş basmam olmadı diyor. Hani ben şu an mesela size şöyle tarif edebilirim. Hocam dedi ya, kalp krizi geçirme riski daha yüksek aslında meme kanserinden. Bazen öyle bir çarpıntı oluyor ki pıt 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 pıt, o kalbimin sesini burada hissediyorum. Ne dersiniz? Ne anlatırsınız Anneniz şu an? kilolu muydu? Değildi. Hiçbir zaman çok kilolu biri olmadı. Peki. Şimdi ben şöyle özetleyeyim size. Menopoz yumurtalıklardaki foliküllerin bitmesi. Onu konuşmuştuk. Artık hormon üretmiyor. Hormon üretmediği için rahimde kalınlaşmıyor. Kalınlaşmadığı biliyorsunuz rahim yumurtalığın ürettiği hormonlarla kalınlaşır. Ondan sonra da hormonun seviyesi düşünce rahimin iç tabakası dökülür, kanar. İşte bu da adet. Şimdi menopoz 47 artı eksi 5 Türkiye ortalaması. Yani 42 ile 52 yaş arasında görülüyor. Bu yaşlara biz aşağı yukarı normal diyoruz. Menopozu erkene çeken faktörlerden en başta tütün tüketimi. Sigara içen bir hanım normal akranlarından 5 yıl ortalama önce menopoza giriyor. Bu çok net bilgi. Bunu bir kenara koyalım. Geçirilmiş yumurtalık cerrahisi, özellikle çikolata kistleri falan da bu işi biraz erkene çekiyor. Çünkü içeride rezervi azaltıyorsunuz. Peki menopozun bir premenopozu var, yani öncesi var, sonra da sonrası var, sonra da yaşlılığı var. Şimdi menopoza girince bu hormonlar östrojen, progesteron kandan çekilince eksiklik belirtileri oluyor. İlk 2 sene, 3 sene, bazen 6 ay, bu 6 ayla 2-3 sene arasında oynuyor. Ne var? Ateş basmaları, terlemeler, çarpıntılar, depresyon, her şeye tepki, hemen ağlama krizleri, hiç normalde kızmayacağınız bir şeye reaksiyonlar başlıyor falan böyle. Bu dönemde erkeklere, kocalarına diyorum ki bakın bana dua edin, sizi kurtaracağım bu dertten diyorum ve kurtarıyoruz. Şimdi birinci dönem bu. Burada bu kadıncağızlara biz östrojen progesteron diye, rahimi olmayan bir insana gerek yok progesterona. Evet. Biz rahimi kanserden korumak için 10 gün, 6 gün, 8 günde progesteron ilave ediyoruz, amacı o. Bu tablo, yani menopozun bu sübjektif belirtilerini hormonla rahat çözüyoruz. Fakat yanlış bir algı var. Bu şikayetler geçince benim menopozdaki acı dönemim, menopozum artık bitti diyor hastalar. Artık normal bir hayata başlıyorlar ama ona esas bekleyen tehlike Emre'nin dediği gibi bir kemik erimesi, osteoporoz. Bakın 2003'lü yıllarda osteoporoza bağlı kırıklara, kemik erimesine bağlı kırıklarda Amerika Birleşik Devletleri'nde 14 milyar dolar bir harcama var. Şu anda kadınların ömrü erkeklere göre bir 10 daha sene. Daha uzun tabii. Şu anda kadın ömrü ortalama 90 dünyada. Bu yaş grubu arttıkça kemik erimesine bağlı problemler çok artıyor. Hocam büyüklerimizde hep duyuyoruz. Evet. Kalçasını kırdı ama bir gitti. daha sağlığı asla normale Maalesef. dönemiyor. Yani erken müdahale edilmezse ölüm riski çok yüksek. Bir de ben herkese tavsiye ediyorum. Ben başladım. Bir kere dopamin salgılıyor vücut. Evet. Reformer hocam, aletli pilates lütfen yapsınlar. Kas kemik sağlığı için Kesinlikle, çok önemli bir kesinlikle. hanımda. Kadınların erkeklerden daha çok yaşamasıyla ilgili bir sonuca Ona da cevap erişebildiniz mi? dönerim onu. Ben onu da... Ne hocam? Ne buldunuz? Niye daha çok yaşıyoruz? Şunu bitireyim müsaade edin. Çünkü cevabı şu: erkekler östrojen salgılayamadığı için sizin östrojeniniz sizi uzun yıllar muhafaza ediyor. Birincisi bu. Şimdi gelelim ikinci bölüme. Emre dedi kalp kolesterolleri artırıyor, kötü kolesterolü artırıyor, iyi düşürüyor falan filan. Bunlar da yapıyor. Alzheimer. Menopozda hormon kullananlarda Alzheimer daha az. Şimdi bu belirtiler yürürken ne oldu? Emre'nin dediği gibi bir çalışma yaptılar. WHI çalışması. Bunlar 8300 kadına ilaç verdiler. Östrojen artı progesteron. 8300'üne de plasebo verdiler. Aynı kutu içindeki, hasta bunu bilmiyor. Doktor da bilmiyor ne kullandığını.
sadece kompütür biliyor. Bunları 63 ay yani 5 yıl 3 ay sonra ya 10 yıllık bir çalışmaydı. Ne oluyor diye bir açtılar bilgileri. Bu 8.300 hastanın 38'inde meme kanseri çıktı. 32-33'ünde de inme çıktı. Alzheimer çok %50 azaldı. Bir de ilginç kolon kanseri de hormon kullananlarda çok azaldı o bir gruba göre. Dediler bakalım ilaç kullanmayanlar ne durumda? Burada 38 meme kanseriydi. Burada da 32 çıktı. Bu 6 fark. Bu kadar şayiayı oluşturdu. Evet, buna işte dediler ki efendim 8.000'de 6 ise 80.000'de 60 falan, bunu epidemiyologlar yaptılar bu işi. Sonunda bunu TUKAKa'ya getirdiler. Bakın ben Amerika'da hormon yandalı yaptım. Reproduktif endokrinoloji, infertilite. Yani onu yapan işte Türkiye'deki sayılı arkadaşlardanım. Daha hala Türkiye'de bu yandalı bakanlık koymadı biliyorsunuz. Orada benim gülhane yıllarımda 10.000'i aşkın bir serimde 3 meme kanseri çıkmıştı. Maalesef o dataları kaybettim. Birisini tedavide, kalan ikisinde ben menopoza girerken yakaladım. Eğer ailede kız kardeş, anne, teyze bunlarda meme kanseri varsa bu riskli grup. Bunlara vermemek lazım. Anladım. Bunu bir kenara koyuyoruz. Bu çok azınlık bir grup. Eğer bunlarda yoksa her yıl, her ay kendisini muayene edecek. 6 ayda bir meme ultrasonu, senede bir artık mamosentez yapılıyor. Kadınlar korkuyorlar, memelerine baskı oluyor diye mamografide. Evet. Artık yeni teknikte hiç bası da yok. Bu tekniği yaparlarsa bir, osteoporozdan kesin korunuyorlar. %100. 2, kalp hastalık ama sigara içsen, obez, Kötü bilmem ne, yaşıyorsun. onlara zaten vermiyoruz. Eğer sağlıklı yaşıyorsa bütün kolesterolleri düzeliyor, kalp krizi riski vesaire. Ne zaman meme kanseri oluyor? Meme kanseri genetik, bu BRCA1 Evet. genleri Evet varsa bana da baktırsın başlamadan önce eğer çok korkuyorsa. Bu kanserler östrojen reseptörü pozitif olduğu için tıbbi tedaviye çok kolay cevap veriyorlar. Yani onkologlar östrojen reseptörü pozitif olanları daha çok seviyorlar. Dolayısıyla bu kadın zaten meme kanseri olacaktır. Sizin verdiğiniz östrojen 10 sene sonra olacaksa 4. senede bunu kansere çok erken safhada yakalıyorsunuz kontrolde olduğu için. Ve işte son Amerika'da da şimdi tekrar gündeme getirdiler bu işi. Dolayısıyla iyi bir hekimle bu işi takip ederlerse menopozdan sonraki en az 10-15 yıllarında çok mutlu yaşarlar. Hocam çok uzun bir dönemi geçiriyoruz Evet. menopozda. O yüzden o yabana atılacak bir hayat dilimi değil yani o. Kesinlikle. Ferda Hanım bakın şimdi erkek cinsel olarak en az 60-70-80'lere kadar aktif. Bu hanım menopoza girdiği zaman, hormonu gittiği zaman libido düştü. Vajine kupkuru, ne yapsın, kadının canı yanıyor, bir kere seksi kapatıyor. Şimdi bize hastalar geliyor. Hayattan kopuyor Vajinal aslında. ameliyat yapacağız. Efendim hemen bu soruyu soruyoruz. Hani çünkü kapatalım mı cinsel beraberlik, çünkü sarkmaya varsa ona göre yapmamız lazım. %80'i 90'ı cinsel hayatımız yok diyor. Bunun en büyük nedeni menopoz. Kadıncağız erkek de alışıyor. Bakıyor artık bir şey yok. Ne yapsın? Artık o da kendisi Bir şey inhibisyona söyleyeyim mi? başlıyor. Evlerin düzenini, hanelerin mutluluğunu bozacak bir şeyden söz Eğer ediyorsunuz. düzenli bir, bu işi bilen bir hekimle, hormon bilimiyle uğraşan, yani reproduktif tıbbı bilen bir kadın doğumcuyla götürürlerse bir kere cinsel yaşamları çok olumlu etkileniyor. Artı sık idrar kaçırma, bunlardan korunuyorlar. Güzel. Artı cilt kırışıklığı, buruşukluğu müthiş faydalı. Bize bunlarla gelin. Saç dökülmesi, saç dökülmesi. Anladınız mı? Doğru hocam. Kadının Hepsine bütün çok faydalı. her şeyini yakından Yani, ilgilendiren bir süreç. Erkeği tam tersine, onlarda da biliyorsunuz var. Ne diyorlar? Andropoz diyorlar. Onlarda da testosteron düşüyor, östrojenin karşılığı. Onlara da şimdi testosteron replacement'ı yapılıyor, veriliyor. Erkekler de diriliyor. Adeleler, adele daha çok artıyor östrojen olanlarda. Yani çok artıları var ama iyi bir kontrolle gidecek. Kesinlikle hocam.
Son soruya geçmeden önce Emre Hocama izninizle bir teşekkür etmek isterim. O kadar güzel anlattı ki o meme kontrolü, ne kadar da izlendi o video. Çok izlendi gerçekten. Çok da güzel oldu. Bir farkındalık kazandırmış olduk. Haftada bir evde o kontrolü ya da 10 günde bir yapsınlar. Son soru da şöyle. Emre Hocam, bir kadın ne kadar sürede jinekolojik bir muayeneden geçmeli? Ya aslında bunun bir süresi yok. Çünkü kadınlardaki kontrol edilmesi gereken sistemler çok fazla. Hı hı. Yani bunu sadece meme, işte şu bu genel kadın sağlığı gibi değil. Bakın simir mesela, rahim ağzı kanseri taraması, kadınlardaki en sık kanser bu. Meme kanserinden sonra en sık görülen jinekolojik kanser, rahim ağzı kanseri. Maalesef halen günümüzde rahim ağzı kanseri tanısı alan gencecik kızlar var. Şu HPV denen mikrop, bunun taraması var, aşısı var, bunun farkındalığı var. Başka yumurtalık kanseri. Bakın yılda bir ultrasonla yumurtalık kanserinin mutlaka takibinin yapılması lazım. Rahim iç duvarı kanseri, özellikle menopoz sonrası kadınlarda. Bunların hepsi çok basit bir ultrasona bakıyor. Kabaca yılda bir kez siz bir ultrasonunuzu yaptırırsanız, meme ultrasonu mamografinizi yaptırırsanız özellikle 40 yaşından sonra ve yine 2 yılda bir bu mamografi artık 2 yılda bir öneriliyor. 2 yılda bir. Mamografi 2 yılda bir öneriliyor. Meme ultrasonu her sene öneriliyor. Hatta ben 35 ila 40 yaş arasındaki kadınlara mutlaka bir tane meme ultrasonu öneriyorum. Elinizde kalsın. Radyasyon yok, canınız yanmaz, bir şey olmaz. Yani baktırın. İrili kötü bir kistiniz varsa burada en azından takibe alalım. Özet yapmak gerekirse bir kadın üşenmeden, biliyorum o masadan nefret ediyorsunuz ama sevimli hale getirdik biz o masaları, merak etmeyin. Yılda bir bu muayeneleri olmakta yarar var. Israrcı olmamak lazım yani, gitmeyeceğim diye. İnatlaşmayın. İnatlaşmayın. Hocam, ağrılı adet bir sorun mudur? Bir Evet. soruna mı işaret eder? Ağrılı adet gören her hanım mutlaka muayene olsun. Genç kızlarımız bekar bile olsa mutlaka muayene olsun. Bunların %30'unda 40'ında çikolata kistleri çıkıyor. Bu çikolata kistleri hem endometriozis dediğimiz bu iğrenç hastalığın kadınlara kanser değil ama kanserden çok çektiren bir hastalıktır. Hem bunu erken yakalayıp ilerlemesini önlemek hem de ileride başına gelecek birçok problemden korumak adına mutlaka bir hekime muayene olsunlar. Ya son herhalde değil mi, gidiyoruz, bitiriyoruz programımızı. Hocam. Bir şey Son bir ilave sorum var. edeyim mi? Lütfen. Şu erkek kısırlığından biraz bahsedeyim. Lütfen hocam, seve seve. Şimdi bu erkekler %40 oranında çocuk olmamasından sorumlu erkek. Yani önce hanımları getiriyorlardı biliyorsunuz eskiden, ağalar, hele şu bizim Kabul hanıma bir görmezdi, bak falan erkekle diye. problem oldu. Halbuki %40 da onlarda var. Biz 3 günlük bir cinsel bir perizden sonra onlardan bir örnek alıp bakıyoruz ve bunları 3 gruba ayırıyoruz. Birinci gruptaki hastaların spermi normal. Hadi kardeşim sen git diyoruz, sen işine bak. Hanımla uğraşıyoruz. Ama ikinci grup 15 milyonun altında, 5 milyonla 15 aralarında, onları işte ürolog arkadaşlarımız tedavi ediyorlar, aşılama falan. Onların da bir kısmını başa gidiyoruz. Bir senede sonuç alamamışsak onları tüp bebeğe alıyoruz. 5 milyonun 4 milyonun altındaki hastalara maalesef bir şey yapamıyoruz çok. Onlar direkt tüp bebek olmalı. 2, demin Emre'ye bir soru sordunuz. Kimler tüp bebeğe girmeli? Evet. 40 yaş üstü hemen tüp bebek. 35-40 arası evlilik süresi 6 ayı geçti, gebe kalamadı. Hemen bize gelsinler. 25-35 yaş arasında bekleyebiliriz 1-2 sene. 5 sene her şey normal olmadı. Yine tüp bebek. Tekrar erkeğe dönüyorum. Erkek sperm sayısı 0. Ne yapıyoruz? Onlara da ya beyinden bir hormon eksikliği var. Onu hemen tedavi ediyor ürolog arkadaşlarımız. Asla normal yolla çocuk sahibi olamıyorlar onlar. 1-2 milyona çıksın, onları tüp bebek yöntemiyle mikroenjeksiyonla baba yapabiliyoruz. 2, kanalları tıkalı oluyor. Gençliğinde işte kaçamak yapmış, enfeksiyon falan, hani bekarlık hastalığı derler ya, kanalı tıkanmış, işte bel soğukluğu falan geçirmiş. Onların da ya ameliyatla ürologlar onları düzeltiyor kanalını, ya da iğneyle testislerinden çak diye çıkarıyorlar enjektörle. Onlara da mikroenjeksiyon yapıp onları da çocuk sahibi olmasına yardım ediyoruz. Ama bir grup var. Bunlarda hormonal bozukluk var. Kadınlardaki menopoz gibi. Bunların büyük bir kısmında bir kromozom, X kromozomu 47, XY, Klinefelter diyorlar.
Hormonları yüksek bu FSH'ları aynen Hı hı. kadın menopozu gibi. Bunlardan mikrotese yöntemiyle %30'undan sperm buluyorlar. Ürologlar bize veriyorlar. %70'inden bulamıyorlar. Bulamadıklarımızın %60-70'inde de yuvarlak spermatit buluyoruz. Round spermatit. Onu da Rossi yöntemiyle %30-40 değil ama %5, %8, %10 gibi oranda onlara da yardımcı oluyoruz. Kalıyor %30-40. İnşallah ileride tıp onlara İnşallah da yardım hocam. eder. Allah isteyen herkese de sağlıklı saatli evlat sahibi olmayı nasip etsin. Şimdi ikinize bir sorum var. Kadın hormonlarını yakından tanıyorsunuz. İşiniz bu değil mi? Bütün o hormonlara hakimsiniz. Bunlara hakim olmanız özel yaşamınızda, eşlerinizle hayatınızı kolaylıyor mu? Ben şöyle diyorum. Hormonlardandır diyor Bugün musunuz? progesteron etkisindesin, yarın görüşelim. Tabii Amerika'da şimdi PMS diyorlar, premenstrüel sendrom, adet öncesi gerginlik Hı hı. olanlarda Evet. suç işlerlerse o günlerde %20 indirim hakları var. bu yanlış anlaşılmasın. Amerika'da bu, Türkiye'de değil. Ben yanlış mesaj vermeyeyim. Yani o özel dönemlerinde kadınlara karşı lütfen daha hassas olalım. Daha hocam farklıyız erkeklerden. Şimdi siz işin içindesiniz, biliyorsunuz. Kompleks. Yani iki aynı Yo. yazılım ama Değil. o kadar farklı ki. Aynı yazılım değil. Bakın, Değil. Hayır. Tıp fakültesini anlattık, çok kısa özetleyeyim. 2 tane X kromozomu var kadınlarda. Erkeklerde bunun sadece bir tanesi var. Bir X kromozomunun üzerindeki bizi biz yapan bütün anlamlı gen bölgesinin sayısı Y'den çok daha fazla. Peki hal böyleyken nasıl olacak? Biz nasıl rekabet edeceğiz kadınlarla her anlamda? 2 tane onlarda. Evet. X muhteşem bir kromozomdur. Her tarafında protein sentezi yapan gen bölgesi Y var. kromozomu çok küçük gerçekten. Doğrudur. Evet. Kadınlar dünyaya bir lütuf hocam. Neyse. Evet. Seviyorum ya kadınları gerçekten. Çok çok teşekkür ederiz. Recai hocam, iyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Ne güzel Sağ olun. olduğunuzda da arşivlik Çok aslında güzel, çok çok güzel güzel bir yayın program. oldu. Emre hocam çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür ederim. Çok Yine keyifli yeniden geçiyor görüşelim programlarınız. diyorum. Sağ olun. İzlediğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.